bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Memleketin nurcusu sarhoş olmadığı gibi sarhoşu bile nurcu oluyor. Madem ki nuru hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir sayıp değil, bin sayıp feda olsun. Yeni bir sürgün, bu kez Emirdağ. Denizli hapsinden sonra 2 ay boyunca bekletildi ve bir emir daha geldi. Gittiği her yer hayatında bir başka iz bırakıyordu. Üstad Hazretleri bu günleri anlatırken der ki, Denizli'de bir ayda çektiğimi Emirdağ'da bir günde çektim. Bu sözler onun nasıl çileli bir yere geldiğinin göstergesiydi. Sarığına bile tahammül edemediler. Yırttılar, parçaladılar ve bir kenara attılar. Ama o gece, o zalimler vicdanlarının pençesine düştü. O onbaşı geceye kadar korkulu rüyalar gördü ve üstadın kapısına geldi. Dün size yaptıklarımdan sonra gece bir saniye rahat uyuyamadım. Lütfen affedin beni. Ben ne yaptığımı bilmiyordum. Sen nefsine ve şeytanına yenik düştün ve öfkenin esiri oldun. Ama kusurunu itiraf etmek affa müstahak kılar. Git rahatça uyu şimdi. Tüm bu olayların, baskının ve yalnızlığın ortasında bir gün üstadın gönül kapısı çalınır. Emirdağ'ın kahraman ailesi. Çalışkanlar. Bu evlat senin oğlun mu Mehmet? Evet üstadım. İsmi Ceylan. Ne yapmayı düşünüyorsun onunla? Okutacağım üstadım, sonra üniversiteye göndereceğim. Benim çocuğum yok. Onu bana verir misin? Evladım olsun. Sonra yine gönderirsin üniversiteye. Böylece üstadın yanındaki en genç kalem, en küçük yürek Ceylan Çalışkan oldu. 15 günde Kur'an yazısını öğrendi ve önce üstadın mektuplarını yazdı. Sonra da bir bir taşıdı. Ceylan Çalışkan zekası, cesareti ve nüktedanlığı ile bilinirdi. Üstadla bir hatıraları da hala yüzleri gülümsetmektedir. Diğer talebeler nerede Ceylan? Kimse ortada yok hala. Üstadım, talebeler çalışıyorlar. Çabuk söyle gelsinler o zaman. Ceylan, gelsinler demedim mi? Hala gelen giden yok. Üstadım. Ama hala çalışıyorlar. O yüzden gelemediler. Ne çalışıyorlarmış söylesene bana. Uyumaya çalışıyorlar üstadım. Bunca kasvetin içinde Ceylan Çalışkan'ın yüzler güldüren güzel anıları hep birbirini kovalar. Kardeşim öyle olmaz. Yarım suluyorsunuz. Bari odanın tamamını sulasaydınız. Ceylan abi,
sırılsıklam olmuş yatağından bile tebessümle kalkardı. O sıkıntılı günleri çevresine bir gül bahçesi gibi hissettirirdi. Bu davada bu küçük güzellikler her zaman güç ve kuvvet olmuştur. Çünkü bunca zorluğa, bunca düşmanlığa karşı ancak birlikte olarak karşı koyulabilirdi. Risale-i Nur'a hizmet ediyoruz diyerek keyif çatıyorsunuz. Ulan bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Oh ne güzel memleket. Savcım, eğer bu iş dediğiniz kadar iyiyse, siz de devletin angaryasını bırakın, bu mesleğe gelin. Ceylan Çalışkan, üstadın en genç ama bir yandan da en sivri dilli kalemiydi. Yazdığın her kelimeyle mürekkep değil, sadakat akıtıyorsun evladım. Emirdağ bir sadakat ocağı oldu ve Ceylan abi ise bu ocağın ilk koruydu. Ama ateşte her zaman bir kordan fazlası vardır. Yıl 1946. Hakikatlere susamış bir şahsiyet, bu hakikatlerin kaynağına doğru ilerlemek ister. Genç bir adam kalbinde sorularla üstadın kapısını çaldı. Ve o genç, ileride Risale-i Nur hizmetinin kolonlarından olacaktı. Hoş geldin evladım. Adın nedir? Adım Ziver efendim. Hoş geldin Zübeyir kardeşim. Hayır, hayır efendim. Zübeyir değil, Ziver. Hadi geç otur Zübeyir kardeşim. Ayakta kalma. Anlaşıldı üstadım, anlaşıldı. Tamamdır. Siz nasıl isterseniz. Üstad soru sormadan, rica etmeden doğrudan lafa girdi ve Ziver artık Zübeyir olmuştu. O gün orada Zübeyir abinin adıyla beraber yazgısı da değişir. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırdaşı Zübeyir bin Avvam gibi. Onun derslerinde sadece Risale okunmazdı. Sebat ve teslimiyet de yazılırdı kalplere. Onlar muhabbet fedaileriydi. Ceylan, buraya gelsene evladım. Ders yapacağız hadi. Zübeyir nerede? Onu da çağır. Üstadım Zübeyir ağabey rahatsız. Parmağı kanamış, biraz dinleniyor. Dinleniyor da ne demek? Bir nur talebesi ders saatinde başka yerde olur mu? Zübeyir abi, üstad hemen gelmeni istiyor. Onsuz ders yapmam dedi. Ben Zübeyir'i öyle zannederdim ki, değil parmak, kellesi gitse başsız gövdesiyle Risale-i Nur diye koşacak bilirdim. Zübeyir abi bu olaydan sonra Risale-i Nur deyince başka bir şey düşünmezdi. İnancı sorgulanırken bile başını eğmezdi. Zübeyir. Demek sen de nur talebesiymişsin öyle mi? Savcı Bey, bizim liyakatımız yoktur. Ama eğer üstadım kabul ederse vallahi şeref duyarım. Binine bedeldir. Kabul ettim. Zübeyir Gündüzalp sadece kelimelerle savunmadı Risale-i Nur'u. Bedeniyle, onuruyla, sabrıyla savundu. Hapishane artık onlar için sıradandı. Yine bir gün Zübeyir abi, Üstad Hazretlerinin Afyon'da olduğu bir dönemde onunla beraber olabilmek için bir yol bulup kendisini içeri attırır. Ama bu kez içeride rahat bırakmazlar. Vurun! Daha şiddetli vurun.
adam deli mi? Yoksa biz mi delirdik? Zübeyir abi acıya meydan okuyan bir kalemdi. Zulüm karşısında asla boynunu eğmedi. Onun bu onurlu dik duruşu bugün insanlığa şevk veriyor. Bazı insanlar vardır. Dünyalık her şeyi bir kenara bırakır, yalnızca gerçeğin peşine düşer. O insanlar kolay anlaşılmaz. Ama üstad onları anlardı ve tek bir kelimeyle anlatırdı. İşte bu Zübeyir taş kafalıdır. Taş kafalı mı? Nasıl yani üstadım? 30 lira maaşı bırakıp geldi, burada 30 kuruşa talim ediyor. İşte bu Zübeyir'dir. Üstadın ona taş kafalı deyişi bir azarlama değil, bir övgüydü. Bir teslimiyet nişanıydı. Zira Zübeyir abi aklını teslim etmişti hakikate. Bu yolda işini, dünyasını ve hatta kendisini feda etmişti. Bu feda etmeler Risale-i Nur yolunda hizmet edenler için iki dünyanın mutluluğunu bulmanın anahtarı olmuştur her zaman. Genç bir öğretmen olan Mustafa Sungur abi, ömrünü adayacağı üstadıyla ilk karşılaşmasını yaşar. Buyurun abi, kapıda kalmayın. Üstad içeride. Hoş geldin kardeşim, gel, geç otur şöyle. Yorulmuşsundur. Hoş buldum üstadım, teşekkür ederim. Demek o mektupları yazan öğretmen sensin, öyle mi? Yüreğim doldu taştı. Gözyaşlarım kelimelere dönüştü, kağıda döküldü. Daha fazla tutamadım içimde. Sadece yazmak istedim. Aşk bedel ister, hizmet kahır çekmek ister. Hazır mısın? Gülün dikeni var diye sevmemek olur mu? Hazırım üstadım. Bu güzel tanışmanın üstüne Mustafa Sungur abi üstadın evinden çıkar ve bir süre yürür ama onu bekleyenler vardır. Dur, nereden geliyorsun sen? Söyle bir bakalım, öyle geçip gidemezsin. Bir de öğretmen olacaksın. Bıktık sizin gibilerden. Utan! Üstadın Nur'un küçük kahramanı olarak bahsettiği Mustafa Sungur, sadece üstadı ziyaret ettiği için 6 ay hapis cezası almış ve öğretmenlikten atılmıştır. Sanığın 6 ay hapsine karar verilmiştir. Ama kalbi artık hizmetle atmaktadır. Bu asırda çok kez yanlış anlaşılan şey, ilmin insanı kurtaracağıdır. Elhamdülillah, nur talebesi olduğum tescillendi. Oysa üstad her defasında başka bir hakikate işaret ederdi. İlmin yetmediği yerde hidayet gerekirdi. Genç yaşlarında üstad ile tanışmış olan Bayram abinin ilme karşı bir merakı vardı. Üstadım, dua edin, bana ilim nasip olsun. Keçeli, ilmiyle dalalete düşen çoktur. Sen Allah'tan hidayet iste. Üstad yaşadığımız asrın tehlikelerini de, kurtuluşunu da bize gösteriyordu. Üstad için dua sadece namaz vakitlerine ait değildi. Günlük işlerin içinde bile kalbi hep Allah'a bağlıydı. Üstadım, lütfen bırakın ben asayım. Siz zahmet etmeyin. Burada da mı üstadım? Kıyafet asarken bile mi? Kardeşim, inan çok ihtiyacım var. Kıyafet asarken bile Cevşen. Çünkü onun için her an kalbini gıdasız bırakmamak için bir fırsattı. Üstad talebelerini sadece kendi etrafında tutmazdı. Başlarına gelen olayları değerlendirip onları dünyanın dört bir yanına gönderirdi. Ve bir gün sıra Bayram Yüksel'e gelmişti. Üstadım, askerliğim çıktı.
Kore'ye. Endişelenme Bayram. Ben de Kore'ye bir talebe arıyordum. Orada bir dostum var. Japon başkumandan. Selamımı söyle. Bu risaleleri ona ulaştır. Korkma. Korktuğunda beni hatırla. Üstadın hükmü adeta tüm dünyaya geçiyordu. Üstad yılmadan usanmadan dünyanın öbür ucuna, Kore'ye, Japonya'ya bile nur tohumlarını atıyordu. Bu süre zarfında kirli düşünceler, kirli ellerini üstada tekrar uzatmak için pis bir plan kurar. Üstad defalarca zehirlendi. Ama bu seferki sadece bedenine değil, doğrudan aklına yönelikti. Bedenine engel olamayınca aklını etkileyecek bir zehirle saldırdılar. Ya Rabbi, Aklımı, idrakimi, irademi hizmetine bağışla. Allah'ın davamı tamamlayana kadar hayırlı bir ömür ver. Üstad Hazretleri Emir Dağı'nda günlerini bu şekilde geçirirken fitne kaynakları bu zehri de atlattığını görünce bu sefer ismine saldırmaya çalışırlar. Said Nursi içki aldırmış diyeceksin. Şahitlik etmen gerek. İftiradır. Öyle şey mi olur? Çık dükkanımdan. Bu kez Emirdağ halkının en hassas olduğu yerden vurmak istediler ve içki iftirası atmaya çalıştılar. Öldüm oğlu. Bak tüm borçlarını siliyorum. 1 yıllık içki paran da benden ha. Sadece şu kağıdı imzala. Tabii. Ver imzalayayım. Kağıtta şöyle yazmaktadır. Talebesine içki aldırdı. Gördüm, şahitlik ederim. Bu iftiradır. Buna kim inanır be? Öyle bir iftiraydı ki bu. Ne bakkal, ne manav, ne de içki bağımlısı bir adam olan Öldümoğlu bile buna ortak oldu. Ve planları ise harekete geçemeden kendi çöküşlerini hazırlamıştı. Hesabı ver ulan. Bu ne haldir Bekçi Efendi? Kaymakam Bey, tuzak kuracaktım o adama. Ama olmadı. Sarhoş bile kabul etmiyor kağıdı imzalamayı, yapamadım. Çünkü bir iftirayla devrilecek bir hakikat değildi bu. Onların yolları çoktan nur ile aydınlanmıştı. Memleketin nurcusu sarhoş olmadığı gibi sarhoşu bile nurcu oluyor. Doğruydu çünkü hakikat çok derin bir tesire sahipti. Yıl 1948. Üstad Hazretlerini ve talebelerini yine içi boş iftiralarla Afyon hapishanesine göndermişlerdir. 100 kişilik camları kırık koğuşta tek başına. Amaç yalnızlıkla susturmak, dayanılmaz soğuklarda dondurmak. Bu seferki planları ise daha alçakçaydı. Artık tahammül sınırının sonundaydı. Zulüm üstüne zulüm. Üstad Hazretleri beddua için elini kaldırdı. Ya Rab. Çok zulmediyorlar. Senden şikayetim yok Allah'ım. Bana yaptıklarını sana arz ederim.
O kız savcının küçük kızıdır. Üstad ellerini bela okumak için kaldırmışken bir anda sesini duyar ve Masum bir çocuğun hatırına o affetmeyi, zulme karşı sabretmeyi, düşmanına bile merhametli olmayı tercih etti hep. O düşmanına, kendine saldıranlara bile böyle davranırken, öldürmeye çalışanlar sadece plan değiştirdiler. Önce dondurarak öldürmeye, sonra sobayla zehirlemeye kalktılar. Ama yine olmadı. Çünkü ecel birdir, değişmez. Afyon hapsinde, titrek ışıklar altında. Kaderde Hüsrev abi ve Kasap Tahir'in aynı koğuşta buluşması yazılıydı. Hücrelerin birinde karanlık bir geçmişin yüklü taşıyıcısı Kasap Tahir, ismini bir adamın gırtlağını keserek almıştı. Cinayet işlemek onun için su içmekten daha kolaydı. Bana bak, ben bu kadar can yaktım. Cinayet üstüne cinayet. Allah beni affeder mi ha? Sen nerelisin kardeşim? Karadenizliyim de ne alakası var şimdi? Sizin Karadeniz'e bir kova pislik döksen ne olur? Ne olacak? Koca deniz, hiçbir şey olmaz. İşte senin günahın da Allah'ın rahmet denizinde bir kova pislik bile değil. Elbette affeder seni. kararmış bir kalbin en çok ihtiyaç duyduğu şey bir umut ışığıdır. Daha fazlası değil. Çarşaflardan sarık, zindanlardan mescit doldu. O sabah Allah'ın adıyla yankılandı taş duvarlar. Her şey o ümitle başladı. Sessiz hücreler tesbihatla doldu. يا الله يا بكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي. Gardiyanlar ne olduğunu anlayamadı. Yine mi kavga çıktı dediler. Ama umutla karşılaştılar. Kasap Tahir, üstada elinde bir kutu baklava ile ziyarete gider. Üstadım, size baklava getirdim, kabul eder misiniz? Aldım, kabul ettim. Kalanını diğer kardeşlere verin. Sizden hediye alıyor mu? Hayır, almıyor. Görüldük şey değil. Benimkini aldı mı peki? Vallahi aldı. Ya işte demek ki ben sizden üstün talebeyim. Üstad sadece talebelerinden değil, kimseden hediye kabul etmezken bir istisna yapıyor ve umut dolu yüreği desteklemek için Kasap Tahir'i onurlandırıyordu. Kasap Tahir yıllarca can aldıktan sonra öyle bir hale gelmişti ki kendi bile inanamıyordu. Merhamet kalbine yerleşmişti. Kasap Tahir bir gün bir tahta parçası üzerindeki küçük bir tahta kurusuna bakar. Üstadım, bu tahta kurusunu öldürebilir miyiz? Bırak onu Tahir. Onlar Allah'ın küçük kuşlarıdır. Peki üstadım. Eskiden adam doğrardık, şimdi sinek bile öldüremiyoruz. Zulmün en sert yerinde bile yanan bir kalbe rahmetle ümit doldu. Kasap Tahir, iman ile Allah yolunda yürüdü. Her bir vaktini iman için, İslam için değerlendiren ve böylece Afyon cezaevinde sayısız zorlukla beraber sayısız güzel hatıra yaşandı. Ama artık duruşma zamanıydı. Son gittikçe yaklaşıyordu. O sabah sadece adalet değil, yılların sabrı da meyvesini verecekti. Üstad Hazretleri bunca yılın ardından son defa bir mahkeme salonundaydı. Risale-i Nur'un devlet bütünlüğüne zararı olmadığına, şahsın ve arkadaşlarının suçsuzluğuna, dolayısıyla beraatlerine karar verilmiştir. Allah'ım sana şükürler olsun. Binlerce duruşmaya katılmış Üstad Hazretleri bu dünyadaki son duruşmasına çıkmıştı. Ve Risale-i Nur içinse öyle bir karar çıkmıştı ki bir daha ona da dava açılamayacaktı.
Afyon cezaevinden çıkarken Üstad sadece beraatini değil, milletin vicdanında çoktan kazanılmış bir zaferi taşıyordu. Zaman geçer, Üstad Afyon'dan tahliye olur. Emirdağ'a geri gönderilir. Yeni durağı ise Eskişehir Yıldız Oteli olur. Ve bu otelde akıllara kazınan o mektup yazılır. Konuşan yalnız hakikattir. Otelin küçük bir odasında, gece sessizliğinde Üstad mektubunu yazdırıyordu. Yaz keçeli, Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir, hakikati imaniyedir. Ve artık eve geçme zamanı gelmiştir. Bu evin misafirleri arasında üstadın davasını anlamış ve destek olmaya gelmiş iki büyük isim yer alıyordu. Necip Fazıl Kısakürek ve Osman Yükselser'den geçti. Üstadım, bu millet sizin yolunuzla ahirete hazırlanıyor. Yalnız değilsiniz. Çektikleriniz, fedalarınız, bu uğurda yaşadıklarınız unutulmayacak. Madem ki nuru hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir Said değil, 1000 Said feda olsun. Yıl 1951, Üstad Hazretleri'nin gündeminde bu kez Hristiyan dünyasının lideri Papa vardı. Üstad Hazretleri o halde bile Hristiyan dünyasının lideri Papa'ya Zülfikar Risalesini gönderdi. Sadece Papa'ya değil, Patrik ve daha nicelerine bu hakikatler ulaştırıldı. Çünkü tebliğde sınır tanımazdı. Bu hak yolda durmak olmazdı, geri durmak olmazdı. Cevapları ne olursa olsun nurun yayılması gerekirdi. Üstad Hazretleri Emirdağ'da yapamaz, aklı hala Barla'dadır ve oraya gitmek ister. Ben Barla'yı özledim. Yıllar sonra o çınar ağacına tekrar geldi. Onlar eski dostlardı. Onunla yıllarca dertleşmişti. Şimdi de ona hasretle sarıldı. Sana vefa borcum var. Yarenlik edeni unutmaz insan. Bir çınar ağacına dahi vefa gösteren bir üstad. Bu Barla dönemi mahkemelerden beraat eden Risale-i Nurlar için çok farklı bir zemin hazırladı. Ve o gün Nur'un bayramıydı. Sadece mahkeme değil, artık millet de uyanıyordu. 1956'da Diyanet İşleri Başkanlığı da Risale-i Nur'u resmen kabul etti ve basımına başladı. Nur medreseleri açıldı. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Urfa, Risale-i Nur artık milletin kalbine dokunuyordu. Zindanlardan kitaplıklara bir devrim yürüyordu. Üstad Hazretleri bu süreçte Isparta'da Fitnat Hanım'ın evinde kiraya çıkıp inzivaya çekilmişti. Lakin iman hizmeti ise hiç olmadığı kadar derinleşmişti. Üstad 75 yaşında hayatının son demlerindeydi.
Ömrünün en sessiz ama en yoğun yıllarına giriyordu kardeşlerim. Artık bu yolun sonu gözüküyor. Ama hakikatin yolu kıyamete kadar devam edecek. Üstad Hazretleri Isparta'da talebelerine hizmet metodolojisini anlattı. Onlarla ilgilendikçe adeta ekmiş olduğu tohumların filizlenişini seyrediyordu. Küçük bir masa, birkaç talebe ve bir üstad. Loş ışıkta insanlığın nuru ortaya çıkıyordu. Siyasetle değil, imanla kurtulur insan. İman bir kalbi diriltirse, bir milleti de ayağa kaldırır. Üstadım, bu yolun sonu hakikattir. Sizden öğrendik. Ve hizmet metodolojisinin anlatıldığı bu dönem 3. Said dönemi olarak anılır. 1953'ten 1960'a kadar artık dert yazılan risalelerin okutulması ve bir hizmete kavuşmasıydı. Bir devrin son sahnesi yazılıyordu. Nice gönüller hizmete kavuşurken onun ruhu da hakka kavuşmaya yaklaşıyordu. Sözleriyle yüzyıllara mühür vurmuş bir üstad. Yatağında suskun ama hizmetinde dimdik. Üstadım, nefesiniz çok zayıf. Bir doktor çağıralım artık. Kardeşlerim, hazırlanın. Herkesi toplayın ve arabayı ayarlayın. Urfa'ya gitmemiz gerek. Üstadım, Urfa'ya nasıl gidelim? Hem siz bu haldesiniz, hem şehirlerin giriş çıkışlarında kontroller var. Bizi yolda durdururlar. Sabahı bulamayız. Mustafa, yola çıkacağız Allah'ın izniyle. Üstad Hazretlerinin isteği üzerine her şeyi göze alıp Urfa'ya doğru yola çıkmaya karar verilmiştir. Evlatlarım, siz hiç merak etmeyin. Risale-i Nur dinsizlerin, masonların belini bükmüştür. Risale-i Nur daima kazanandır. Siz hiç merak etmeyin. Üstad Hazretleri ömrü boyunca o güne kadar kanundan bir kez bile kaçmamıştır. Sadece bu kez, yani ölüme giderken kontrollerden kaçmak istediğinde Allah Azze ve Celle bir yağmur, bir çamur, bir fırtına gönderdi. Ve hiçbir kontrol noktasında o araba durdurulmadı. Yorgun bir beden ama dimdik bir ruh şimdi Urfa'da İpek Palas Oteli'ndeydi. Ve beklenen vakit çok yaklaşmıştı. Üstad İpek Palas Oteli'ne yerleştirilir ama durumu çok ağırdır. Hemen bir doktor çağrılır. Son anlarında bile rahat bırakmazlar onu. İdareciler derhal Isparta'ya geri götürülmesini emrederler. Bu adam Urfa'dan çıkarılacak, derhal Isparta'ya gönderilecek. Haklısınız efendim. Burada kalırsa halkın gönlünü iyice kazanır. Kontrol için çağrılan doktor ise Bu zat çok ağır hasta. Bırakın Isparta'ya gitmeyi, yerinden bile kalkamaz. Urfa'dan çıkması mümkün değil. Kimse bu durumda üstadı götüremez. Hasta adamı zorla mı sürükleyecekler? İzin vermiyoruz. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz be? Yetti artık bu saçmalık. Bir adım daha atarsanız karşınızda bizi bulursunuz. Urfa halkı Isparta'ya götürülme emrine müsaade etmez. Sevenleri bir vücut olup onu korur ve son anlarını huzurla geçirmesini sağlarlar. Odasının önünde abiler endişeyle bekler. Biri volta atar, biri ellerini kafasına götürür. 23 Mart 1960. Yorgun bir beden ve iman dolu bir kalp. Emri hak vaki olur. Ve Üstad Hazretleri ruhunu Rahman'a teslim eder.
Başımız sağ olsun, üstadımız vefat etti. Üstad vasiyet olarak beni şafi bir alim yıkasın dedi. Talebeleri üstadın vasiyeti için Şafi alim Molla Hamid'e giderler ve ondan rica ederler. Molla Hamid, üstadımız vefat etti ve vasiyet etti. Sizin yıkamanızı istiyor. Ramazan'ın 27'sindeyiz. İtikaftayım. Dışarı çıkamam ben. Kusura bakmayın ama yıkayamam. Artık Molla Hamid'i ne deseler ikna edemediler ama Molla Hamid, dün gelemem demiştiniz. Nasıl oldu da gelebildiniz? Üstad rüyama geldi. Zaruret halinde itikaf bozulabilir dedi. Ben de geldim. Böyle davet olur da nasıl geri durulur? Bütün bir ömrünü iman hakikatlerini anlatmakla geçiren zat. Şimdi halkın omzunda Halilurrahman Camii avlusuna doğru götürülüyordu. Artık ne zindanlar, ne sürgünler, ne de karanlık fikirler ona ulaşamazdı. Ve bir devrin vicdanı o sabah toprağa defnedildi. Ama davası dünyanın dört bir yanında binlerce kalpte yeşeriyordu. Üstad Hazretlerinin kabri vefatından sonra tam 111 gün boyunca Urfa'da kaldı. Öyle büyük işler yapmıştı ki bundan rahatsız olanlar onu mezarında bile rahat bırakmamışlardı. Üstadın kabri Hz. İbrahim'in doğduğu mağaraya çok yakındı. Ona dua etmek isteyenler kabre döndüğünde sırtları mağaraya dönüyordu. Ve bunu gören karşıt görüşler bu durumu fırsat bilip halk arasında fitne çıkarmaya başladılar. Bakın bakın. Hepsi Bediüzzaman'a yüzünü dönüyor, sırtını peygambere çeviriyor. Hazreti İbrahim çarpar bunları. Olacak iş değil, peygambere büyük saygısızlık bu. Bu sözler önce küçük gruplarda, sonra medrese çevrelerinde yankılanır. Küçük fısıltılar halk arasında giderek büyüyen bir dedikoduya dönüşür. Bu fitne, az kişinin uydurduğu ama çok kişinin inandığı bir yalandı ve etkisi büyük olacaktı. İster sırtınızda, ister bir çöp kamyonuyla o adamı Urfa'dan çıkaracaksınız. O mezar o bölgede kalmayacak. O sırada karanlık eller boş durmamış, Üstad Hazretlerinin kardeşine ilişmeye başlamışlardı. Gel buraya ihtiyar. Al şu belgeyi imzala, sıkıldık artık sizin sülalenizden. Ne imzası evladım? Nedir bu kağıt? Ne istiyorsunuz bizden? Bizim acımız bize yeter. Bir de siz çıkmayın Allah aşkına. Kardeşinin ölüsü bile ayrı bir dert başımıza. Ölüsüyle dirisiyle istemiyoruz onu. Şimdi bu kağıda imza atacaksın. Ve kardeşinin mezarının Urfa'da kalmasını istemediğini belirteceksin. Olmaz el vicdan yahu. Yapmayın, etmeyin. Olacak şey mi söylediğiniz? Ellemeyin, orada yazsın kardeşim. Çok konuşma ihtiyar. Seni çözmesini de biliriz. Böyle olmazsa başka türlü imzalarsın o kağıdı. Bir gece yarısı, hiç kimseye haber verilmeden sessizce bir mezar açıldı. Bir sır ve uzun bir yolculuk başladı. Zulmün arkasındaki isimlerden birisi ise
cezasını ilerleyen yıllarda bu dünyada görmeye başlayacaktır. ...27 Mayıs 1960, darbe olur. Askeri binaya yürüyerek giren Namık Gedik binadan çıkarken kaderin cilvesine yakalanır. Gerekirse çöp kamyonuyla çıkarın emrini veren İçişleri Bakanı'nın cesedi o binadan çöp kamyonuyla çıkar. Açılın. O adamın cesedini çöp kamyonuyla taşıma emri aldık. Onlar bir mezarı taşıdılar. Ama o toprağa sığmazdı. Zira Risale-i Nur kalplerdeydi. Ve kalplere ne zincir ne de kara toprağın hükmü geçerdi. Sadece kendi çağını değil, kıyamete kadar gelecek asırları da uyandırmak için yaşayan bir zat. Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Yaşatmak için yaşadı. Susturulmak istendi, unutturulmak istendi. Ama o sustuğunda kelimeleri konuşmaya başladı. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. O Risale-i Nur'un yolunu sahabe mesleği diye tarif ederdi. Ve derdi ki ben giderim ama bu meslek kalır. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Kar kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim, bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir.